Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da tansiyon giderek yükseliyor. İran, Kasım Süleymani suikastı sonrası en büyük saldırıya hedef oldu. İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğunu vurması sonucu üst düzey İranlı generaller öldürüldü. Tahran misilleme sözü verdi ama seçeneklerinin kısıtlı olduğu söyleniyor. Orta Doğu'da gerilim zirvede. İsrail ile İran arasında yıllardır süren gölge savaşında en ağır saldırılardan biri yapıldı. İsrail bu kez doğrudan İran toprağını hedef aldı. 1 Nisan günü Suriye'deki İran Başkonsolosluğu füzeyle vuruldu. İkisi İran Devrim Muhafızları Komutanı olmak üzere 13 kişi öldü. Öldürülenlerden biri Lübnan'daki Kudüs gücünün lideriydi. Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi, 10 yıllardır Lübnan Hizbullah'ına füze sevkiyatını yönetiyordu. 2020'deki Kasım Süleymani suikastından bu yana öldürülen en üst düzey İranlı komutan oldu. İsrail basını Ahtapot'un kolu değil başı öldürüldü diye yazdı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise intikam yemini etti. Yüce Allah, hak yolundaki İran askerlerine Siyonist rejimi bu suçtan ve diğer birçok suçlardan dolayı cezalandırma fırsatı versin. Bu suçun faillerini ve destekçilerini cezalandıracağız. Peki İran'ın cevabı ne olacak? The Jerusalem Post gazetesine göre Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika ve Arap dünyasındaki İsrail elçiliklerine saldırmak için zemin hazırlığı yapılıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan CNN'e göre İsrail'i cezalandırmak isteyen İran'ın seçenekleri kısıtlı. Çünkü İsrail'i veya diplomatik misyonlarını hedef alması halinde ABD'nin de dahil olabileceği bölgesel savaş riski var. Bu yüzden İran'ın yine Orta Doğu'daki vekil güçleri üzerinden misilleme yapması bekleniyor. Lübnan Hizbullah'ı, Yemen'deki Husi gücü, Irak ve Suriye'deki Şii milisleri kullanabilir. ABD de gerilimin parçası. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, saldırıdan büyük ölçüde ABD'yi sorumlu tuttu ve Biden hükümetine güçlü bir mesaj ilettiklerini açıkladı. İddiaya göre o mesajda İsrail'e misilleme yapılması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale olmaması uyarısı var. Pentagon'sa suçlamaları reddetti. Şam'da meydana gelen saldırının sorumlusu olmadığımızı İran'a özel kanallarda çok açık şekilde ifade ettik. Tekrar ediyorum, ABD'nin bu saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu ve bu konuda önceden hiçbir bilgimiz yoktu. Tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantı yaptı. Rusya, İsrail'i Orta Doğu'da çatışmayı körüklemeye çalışmakla suçladı. Çin, diplomatik misyonların güvenliğini sağlama ilkesi ihlal edilmemeli dedi. ABD ise İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyardı.